Turda benimle sağlıklı beslenmeye başlıyoruz. Konakladığımız yerde burası. Yani bu sıralar hep güneş arıyoruz. Herkesi nasıl alalım Ram'dan? Sadece giriş. Ama ben çatıdan girme işini sevdim. oha, viraj aydınlatması çok iyi motoru. Benimkine de ne iyi, dengesi iyi. Burası tabii tarih kokan bir şehir. Geldik bu arada. Selçuklu döneminde de başkent olarak kullanılmıştı ya. Sağda. Tamam, geldik mi hemen? Geldik sana. Merkezi bir yer seçmişsin etli ekmek için. Beni heyecanlandırdı bu durum. Aha 4000 bile var. Bak 4000'i ilk durum. Çıkırt. Bakın size sanat eseri göstereceğim. Bu bir etli ekmek ve biz Konya'dayız. Biz kuzu et yemediğimiz için kendi kebaplarını yemedik. Ama siz yiyorsanız onu da öneriyorlar. Şimdi buraya geldik, tabii ki etli ekmek yiyeceğiz. Etli ekmek. Daha önceden de ben pide seven bir çocuktum zaten her zaman, ama tahmin edersiniz eski zaman her zaman yiyemiyorduk. Pideden çok daha farklı. Ayranlarımız da geldi. Hatta teşekkürler. Hatta pideyle benzerlik kurduğunuzda da bolca tepki görüyorsunuz. Kızıyorlar aslında. Benim şekerim düşmüş. Biz hiçbir şey yemedik ya. Evet. Sonra hallettik yiyor. Normalde turlarda hep öncekilerde benim yememe ve Emre beni gammazlamasına alışkınsınız. Ama artık ben sağlıklı yaşam kapsamında glutensiz falan besleniyorum. Nerede glutensiz? Peki. Bakın, konsept değişiyor. Bildiğiniz her şeyi unutun. Bugünden sonra, yani şu etli ekmekten sonra sağlıklı beslenmeye çalışan birini göreceksiniz. Turda benimle sağlıklı beslenmeye başlıyoruz. Videoyu beğenirseniz Bihter gluten yemeyecek. Yorum yaparsanız böyle gömecek Bihter her şeyi. Ama azıcık ya, hadi sen birkaç lokma. Onu ben yemiyorum zaten. Bu arada şuramda hala iz var mı? Kask izi. Kask izi. Ben birkaç etli ekmek yiyeyim bence. İz var mı burada? Hala var. Kuzey Marmara. O iz ne biliyor musunuz? O iz yaşanmışlığın izi. Neyse, etli ekmek soruyu ben yiyeyim. Huşu içinde. Evet, şimdi buralardan kaçıyoruz. Demiryolları misafirhanesini aradık. Fiyatı da uygundu. Konumu da uygundu. Oraya doğru şimdi yol alıyoruz. Bu arada öğretmen evi ne olmuş? Öğretmen evleri çok pahalılaşmış arkadaşlar. Eskiden öğretmen evleri ucuzdu. Biz öğretmen evinde uygun ve temiz ve güvenli diye kalıyorduk. Ama şu an 2200 TL yazıyordu online rezervasyonda. 2200 TL. Burada Anemon Otel var. Anemon Otel iyi bir oteldir. 5 yıldızlı bir oteldir. 2600 TL fiyat aldım biraz zorlayarak. Yani 2200 liraya öğretmen evi mi? 2600 liraya Anemon Otel mi? Yani bu sistemde bir yanlışlık var. Biz 1100 liraya TCD'de Demiryolları misafirhanesinde kalacağız tabii ki. Hadi bakalım gidelim bir görelim misafirhaneyi. Anemon Otel'i bir düşünmedim değil ama şöyle bir kendimizi şımartsak falan, ama 2600 lira üzer beni şu an. The next day. Herkese günaydın. Bize günaydın tabii. Siz ilk bölümün içindesiniz henüz. Bu TCDD'nin misafirhanesinde kalmıştık dün. Çok beğendik. O yüzden size şöyle küçük böyle odanın içini göstereceğim. Maliyeti daha uygun diğer yerlere göre. Çok 3'te 1'i fiyatına. Şey hem de böyle güzel. 100 liraya bak gelsinler. Şuralar şöyle. Tabii biz artık gidiyoruz. Banyo üstünü göster, anlarlar zaten. İlk önce çok güvenmedik eski bir bina diye. Hani hiç böyle banyo için malzemelerimizi bile getirmemiştik ama sonra... Çok güzeldi. Bahçesi daha güzel buranın. Bahçeye doğru gidelim motorlara. Bakın burası Konya'nın garı. Garın tam karşısında konakladığımız yerde burası. Yani müthiş bir yerdi ya. Çok da sinematik böyle. Şimdi
Kahvaltı edeceğiz. Sonra Çatalhöyük ve Meke Gölü'ne doğru gideceğiz. Size bugün güzel yerler göstereceğiz. Video devam ediyor. Nasıl, sevdin mi Konya'yı? Konya güzel. Yani çok bir şey anlamadık ki aşkım. Kısa durduk ya. Ama böyle tramvay falan yapmışlar. Bir merkezi var. Merkezde Şey gibi bir şey yok ama tramvay falan var işte yani. ama yok hani merkezi böyle güzel. Genelde turist çekiyor herhalde ki biraz hani hiç yatırım olmayan bir yer değil. Mevlana şimdi bizim gitmediğimiz hani Konya'ya kadar gelip de ama bizim şu an ulaşmamız gereken yerler var. Mesela Çatalhöyük. Aslında buradaki camiler de çok güzelmiş aşkım, biliyor musun? Böyle Selçuklu döneminde yapılan arkadaşlar çok güzel camiler var aslında. Biliyor musun? Bir sürü çeşit kelebeklerin olduğu bir kelebek botanik bahçe gibi bir yer de var. Şimdi aşkım biz 10 günlük bir turdayız. Bu 10 günlük turda ulaşmamız gereken bir hedefimiz var ve buraya ulaşmak için kaldığımız yerlerde sadece uyuyup uyanıp devam etmemiz lazım. Yolumuzun üstünde de görülecek yerleri görmeden geçmememiz lazım. Mesela şu an Konya bizim için Çatalhöyük ve Meke Gölü. Hani yolumuzun üstünde şu an, bu arada sizi oraya götürüyoruz. Çatalhöyük biliyorsunuz ta işte Göbektepe tarihi gibi düşünün. Tarihin başlarına dayanan bir tarihten bahsediyoruz. Oraya gideceğiz şimdi. Şu an etrafında ilk defa böyle hani önemli bir yerin etrafında hiçbir şey olmayışını şu an ilk defa görüyorum. Çok bir yer, hani ıssız bir yer gibi değil mi? Evet ama Göbeklitepe de bir tık öyleydi. Göbeklitepe'ye gene gördüm, tam yapmışlar. Evet bak araçlar falan bir şeyler var. Tamam, sözüm geri. Hatıra bir şey alacağız. Şuradan sola giriyorum aşkım. Tamam, artık şöyle. Gölge aramayı da bıraktık değil mi hayatım? Şu sıralar hep güneş arıyoruz. Güneşe koyarız vallahi, hiç sıkıntı yok. Yani bu mevsimlerde burada görüyorsunuz 15 derece gösteriyor motor. Pek bir sıkıntı yok aslında. Ve Çatalhöyük'teyiz. Biz yine mi çabuk geldik? Bilmiyorum ki. Çabuk mu geldik? 55 dakika falan diyordun. 20 dakika sürdük gibi oldu motoru. Biz biraz hızlı gidiyoruz bu turda. Neden acaba? Emre ön falan kaldırıyor köprülerden geçerken. Yok, alakası yok. Böyle kötü şeyler yapmayın arkadaşlar. Kocam bana kahve alır mısın? Nereden gördün lan kahveyi? Ya aklıma geldi, görmedim. Varsa alayım hayatım benim. Okey. Evet. Ne diyor? 9.000 yıl. Nasıl ölçülür? Böyle bir yer beklemiyordum gerçekten. Çok güzel. Evet. Böyle içeride kaybolabileceğiniz, saatlerce vakit geçirebileceğiniz bir sistem var. Burada bu şekilde işte Çatalhöyük tarihinin aslında ne kadar eski olduğunu aşkım gelsene. Tarihler Çatalhöyük burada. tarihleri, evet. Çatalhöyük burada. Zaman çizelgesiyle. Ve günümüze doğru, oraya doğru gidiyor. Burada da bu şekilde bilgilendirici bir alan var. Onun devamında arkeolojiyle ilgili kulaklıkla da, videolarla da, görsel olarak da desteklenmiş kazı çalışmalarıyla ilgili küçük de bir laboratuvar niteliğinde bir bilgilendirme alanı var. Burada şeyler var. İşte kaç bin yıl önce Evet, ben az önce mesela Göbeklitepe ne kadar eski diyordum. O da 11.000 yıl önce. Bugüne kadar bulunan yeryüzündeki en eski ritüel alanı. Fakat burada de çok acayipti. Bak Çin'de de bir mağarada çanak çömlek bulunmuş falan. Bunlar da benim çok dikkatimi çekti. 73.000 yıl ne bak. 10.000 yıl önce bu yünlük şeyler yaşıyordu. Yünlü filler. Bak Türkiye'deki bak Hasankeyf, boncuk kutarları. Burası Anadolu'daki Neolitik dönem. Ve o Neolitik döneme ait buradaki yapılan çalışmalar, yerler vesaire aslında iyi de bir gezi rotası niteliğinde. Evet. Bak bizim orada da Karayen mağarası falan var. Görüyor musun? Antropozinin başlangıcı Çatalhöyük'te söylüyorsun. Önceden böyle miymiş? Eskiden böyleymiş. Ay. Bak. Beni bir Çatalhöyük'te çek bari. Çevireyim mi? Bak ormanlar, nehirler, dağlar, hayvanlar, taşlar var o dönemden. Bir şey diyeyim mi? Müthiş bir yer ya. Güzel yapmışlar. Böyle güzel müzeler. Bu arada müze kartla giriş yaptık az önce. Ücret ödemedik. Bu neymiş? Toplayıcılıktan tarıma geçişin dönemleri. Avcılık, hayvancılık. Duvarların dili, semboller. Yani Bu animasyonlar da çok güzel olmuş. Ne bu? bu yerleşim zaman içinde nasıl değişti diyor mesela. Oynat bakayım Buraya bir. tıklıyorum. Burada gösteriyor. Aha. Bir animasyonla. İlk önce sularla kaplıymış. Böyle bak sonradan karalar oluşuyor. Hızlandırabiliyor musun?
Bu kadar işte. Sonra buraya neden yerleşildi? Çarşamba Nehri o dönemde oldukça geniş, belki de yüzlerce metre genişliğinde bir deltadan oluşuyordu. Evet. Burası zengin akarsu. Tarım, hayvancılık işte. Genelde akarsu etrafına hep yerleşilmiş zaten Anadolu'da. Evet, yerleşim nasıldı, evler nasıldı falan. Bak yerleşim böyleymiş. Tam bir çok tepe dip dibe üzerine. değil mi? Birazdan bu alanı gezeceğiz zaten. Böyle çok dip kerpiçten dibe. evler ve evler nasıldı? Acaba Evlerde yırtıcı hayvanlardan korktukları için mi bu kadar dip dibe yaşıyorlar ya da? Eve giriş her zaman damdan yapılıyormuş aşkım. Bu açıklık hem giriş kapısı hem de baca işlevi görüyormuş. Vay be. Noel Baba gibiymiş önceden. Herkes bacadan geliyor. Buradan seç bakayım bir tane. Mesela Akbaba. av sahneleri, Akbaba. Dünyanın en eski şehir planı. Severim öyle şeyleri. Çok iyi yani. Ya bence burası bilinmesi gereken bir değer. Gerçekten ben böyle bir yer beklemiyordum. Çok sevdim. Baksana çatıda. Benim de hoşuma gitti. Burada da insanların nasıl çanak çömlek, av aleti vesaire. Bak yine kadın yemek yapıyor. Şeyi merak ettim. Bu da tuzak kuruyor. Erkek de tuzak kuruyor bak. Yerleşim neden terk edildi? Ona tıkladım şu an. Tıkla bakayım. Ama kulaklıkla mı dinlemek Bir de hiç savaşmadan yaşamışlar. Yüzyıllara yayılan bir değişim ve çözülme olduğu diyebiliriz. Bak orada anlatıyor. Abi anlatıyor. İnsanlar yalnızlaşmıştı. İlk önce herkes toplu bir şekilde hareket edermiş. Zaman içinde, hani hadi buradan taşınalım denmemiş ama zaman içinde yerleşim yeri olma özelliğini Bak kaybetmiş. burada Bellek Çatalhöyük'te ne tür evler bulundu. Buraya basıyorsun ve burada anlatıyor. Şurada kulaklık var aşkım, bak bunu da göstereyim. Çoklu gömü evleri ve standart evler. Aşkım yaşadıkları yere mi gömüyorlar? Bellek evleri ya da tarih evleri en az 3 defa yıkılıp yeniden inşa edilmişlerdir. Ve bunlardan en az bir aşamasında Oh my God. çok sayıda gömü vardır. Genellikle diğer evlerden daha özenlidirler. Özenli evler diğer evlere göre daha zengin iç dekorasyona sahiptir. Özenli olmalarının ölçüsü ana odasındaki şekillerin, depoların, oturma alanlarının, duvar resimleri, boğa boynuzları veya hayvan iskeletlerinden oluşan yerleştirmelerin ve mimari taşıyıcıların sayısına bağlıdır. Özenli evlerin ya da çoklu gömü evlerinin yıkılıp yeniden inşa edildiklerine dair elimizde bir kanıt yoktur. Çoklu mezar evlerinde ise ondan fazla gömü bulunmaktadır. Çatalhöyük'te hiç mezar olmayan evler olabileceği gibi 62 adet mezar bulunan evlere de rastlanmıştır. Evlerin büyüklüğü 12 ila 70 metrekare arasında değişmektedir. Ben mezar ev istemedim. Yani evleri sürekli yeniden yapıyorlarmış. Ben mezar ev beğenmedim. Buna da sanırım bellek evi deniyor aşkım. Yani mezarların üstüne sürekli bina yapmak gibi bir şey. Ritüel ve sembolleri varmış. Aşkım işte büyük hep başta birliktelermiş. küçük Bak. Burada mezar var, burada Bak, ekmek seramik yiyorlar. kaplar nasıl yapılıyordu? Ateşe dayanıklı kaplarla nasıl yemek Abi pişiriyorlardı? gösteriyor oradaki. Yani işin özü şu. Vakit buraya ayırmak gelirseniz lazım. mutlaka buranın bu müze kısmına gelip, yani bizim yaptığımız gibi şu an çok seri gezip çıkmayın. Biz vaktimiz kısıtlı, yetişmemiz gereken yer var. Ama mutlaka buraya zaman ayırıp gezmenizi ben isterim canı gönülden. Burada aynı zamanda bu gördüğünüz damdaki yaşam stilini deneyimleyebileceğiniz böyle Çatalhöyük evini alt katta deneyimleyebilirsiniz diyor ve şimdi oraya ineceğiz. Ama ölülerin üstüne yakıyorlar. Ölülerin üstüne yatıyorlar. Yapacak bir şey yok aşkım. Milattan önce 7000 yani. Ölülerin yani mesela vefat edenleri evlerin kuzey kısmına defnediyorlarmış ama bebekse genelde güney kısmına ocağın altına Defnediyorlarmış. defnediyorlarmış. Ve o platformların üstünü kapatınca onun üstüne yatıyorlar. Ben karışmam. Burada kazı çalışmalarından görseller işte evlerle alakalı. Ha, burası şu an bir Çatalhöyük evi. Çok iyi ya. Ve evlerde hiç pencere olmuyormuş. Evlerde dip dibe bitişik olduğu için. Evin girişi burası. Evet. Burası yukarısı. Evin girişi. Buradan giriyorlar. Ve evlerden evlere giderken de şey yapıyorlarmış. Damı kullanıyorlarmış yine. Çünkü. Evet. Yani bak. Böyle evlerinin duvarlarında da sanırım bu şekilde şeyler varmış.
Nereden geliyorsunuz? Konya mı? Çekim yapıyorum abi bu arada. Sorun olmaz değil mi? Yok olmaz. Tamam. Biz Antalya'dan geliyoruz. Eşimle birlikte motor sürüyoruz. Böyle güzel rotalar yapıyoruz. Doğu Beyazıt'a gidiyoruz. 2 mi 1 mi? 2. Ha, güzel ama. Güzel değil mi? 2 olduğunda. Dağ motoru mu normal? Dağa gidebilen yol motoru. Ha. Çünkü dağ motorlarından falan da gelenler var da ondan. Evet. Abi ismin neydi? Mustafa. Çok memnun olduk Mustafa abi. Mustafa abi az önce bizi elimizdekilerle gitmememiz konusunda. Bak biz bunlarla böyle patır kütür gidiyoruz. Tabii Evet, ki bayağı turist hareketleri yapıyorduk biz. Ne yapmasınlar abi? Buraya gelip de köstebek gibi şey yapmasınlar. Çöplerini çöpe atsınlar. Çöpe yiyecek içecek gelmesin ellerinde. Aynen öyle. Aynen Bu da öyle. bir kamu spotu olsun. Evet, Burada teşekkür da ederiz. gelin görün güzel yerler ama çöpünüzü de atmayın yani bir zahmet. Çatalhöyük'ün içine. Antalya. Biz şimdi şu tarafa doğru gideceğiz. Burada örnek evler de varmış. 5 tane. Karşıda küçük ziyaretçi merkezi Bu var. şey mi abi şimdi? O da Çatalhöyük O evlerinin evlerin örneği. örneği. Böyleymiş yani. Böyleymiş. Vallahi güzel. Hani çatıdan girişti abi? Abi içine girince görürsün çatıdan. Sen de mi çatıdan Evet. Herkes bir Var mı çatıdan damdan? alamayız. Herkesi nasıl alalım damdan? Sadece giriş koyduk insanlar için. Tamam o Damada zaman. görürler aşağıdan. İçinden girince görürsün. Şuradan Tamam. gir, hemen merdiveni görürsün. Şimdi model bir eve gireceğiz arkadaşlar. Evde kerpiç bu arada. Var mı kerpiç ha? Gel yavrum. Yıl bilmem kaç. Gel içeri git. Gir 9.000 bakalım hanım. yıl önce. 7100 yılından bana bir kuru fasulye çek. Ben sana evladım diyeyim, sen bana hanım değilsin. Öyle bizde. Gidelim. Abim de İngilizce de var ha. Kargo mu abi? Devam abicim. Kargoyu alayım. Kargo geldi. Ben nasıl sığacağım buradan? Allah. Gel. Oo serinmiş ha. Heh, bak şimdi. Bakın diyor. Niye diyor biliyor musun? Niye? Çünkü burada boynuzlar, şu boynuz muhtemelen orada asılıydı. Eğer böyle bir platform görüyorsanız yatak, eğer burada bir resim görüyorsanız duvar resmi, orada da eskiler var. Aa, bu mesela buranın altında ölüler mi oluyor? Evet. Mesela şurada birisi öldü. Alıyorum, burayı açıyorum. Aşağıdakileri azıcık kenara itiyorum. Onu da yanına gömüp bakıyorum, böyle hoşuma giden güzel kafatası görürsem de alıyorum. Yani alıyorlarmış. O da şeye işaret ediyor işte. Hani aralarında bağ kurdukları vesaire. Böyle bir güney kısmında da böyle bir ocak gibi bir yer görürseniz de baby'leri o tarafa koyuyorlarmış. Ha, kapalı. Burası da şeyin girişi. Benim gibi insanlar için kapalı denerler diye. Yani işte burası normal evlerin girişi. Hani böyle bir şey yok aslında. Tam adım atıyorum. Zaten az önce biz demosunu da gösterdik. Şimdi asıl yerleşim yerine gidelim. Aslında bir size gösterelim. Ama ben çatıdan girme işini sevdim. Çatı işi yani keşke Göksel'de de olsa. Buraya kadar geldik ama böyle boş geçmeyi sevmiyoruz. Bu önümüzde görmüş olduğunuz yer arkeologlar tarafından keşfedilmiş en büyük binaymış. Şu çukurlardan da hep mezarlar çıkmış. Burası aslında yerden 21 metre kadar yükselmiş. Çünkü insanlar evlerini genişletmek ya da yeni ev istedikleri zaman çatıdan, yani kapılarının olduğu çatıdan, damdan böyle kırıyorlar. Birazcık duvar yükseltisini azaltıp yeni bir ev üstüne yapıyorlar. Yani o evin eski yaşadıkları alanı ve mezarı bir alt katmanda kalmış oluyor. Dolayısıyla bu şekilde yapa yapa yükseliyor. Ama evler hep dip dibe. Burası yani 100 bilmem kaç yıl boyunca hiç savaş görmemiş. Herkesin eşit olduğu bir yermiş. Ve
O yüzden de evler böyle hep dip dibe oluyor. Şu görmüş olduğunuz farklı bir duvar var. Burası çöplükmüş. O zamanlar insanların çok fazla çöp olmadığından burası tahmini 200 yılda birikerek bu hale gelmiş. Ve şurada kalın duvar var, görüyorsunuz. Normalde duvarlar böyle dip dibe, hep incecik. Duvarlarda işte böyle kırmızı boyalarla yapılmış el izleri, ondan sonra hayvan kafataslarının figürleri falan var. Burada bir tane evden 60 tane insan cesedi çıkmış ve bir tane erkek cesedinde de bu serçe parmağında yüzükle çıkmış. Çok sayıda böyle midyeden, taştan yapılmış boncuk gibi şeyler de bulunmuş aslında. Ama burada tarihe yakından görmek bence çok güzel. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi Tamam. öyle. Gelin yani. Güzel değil mi? Bak, kendi elleriyle yapmışlar insanlar buraları ve Evet, Doğu turunun ilk bölümünün sonuna geldik. İlk bölümü Konya'da, Çatalhöyük'te kapatıyoruz. Eğer sıkı bir takipçi olursanız haftaki bölümde hem Mekke Gölü'nü görebilirsiniz hem de bizimle Kapadokya'ya sürebilirsiniz. Belki giderken Ihlara Vadisi'ne de uğrarız. Kemaliye'ye gidecek rota. Biz şimdi oraya doğru yola çıkıyoruz. Doğuya doğru ilerlemeye an itibariyle başladık. Siz de lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu bizim için önemli bir destek. Aynı zamanda altta da yorum yaparsanız bu turumuzu, bu yolculuğumuzu desteklemiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederiz desteğiniz için. Ben artık motor sürmek istiyorum. 7.90'a doğru gitmek istiyorum. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Motosiklet işi bakalım. Bay bay. Güle güle.